Merhaba arkadaşlar, ben Enes. Bugün QC'nin T7 modelini 7 rakamına özel olarak 7 farklı mekanda detaylı olarak mikrofon performansını karşılaştıracağız. Kulaklığın detaylı olarak incelemesini izlemek için buradaki i'ye basabilirsiniz. Yine satın alma linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki beğen butonuna basıp yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi QC'nin T7 modeline geçelim. Evet arkadaşlar, şu an QC'nin T7 modeline geçiş yaptık. Bu videoyu ben de izlemedim açıkçası. Ses kalitesinde nasıl bir değişim oldu? Yorumlar kısmında belirtin. Bu arada QC'nin T7 modelinde ENC olarak bir gürültü engelleme teknolojisi de kullanılıyor. Bakalım konuşma performansı olarak Apple'ın AirPods modeline iyi bir alternatif olabilecek mi T7 modeli? Bu videoda bunun cevabını bulacaksınız. Evet arkadaşlar, bir değişmezimiz olan yine Atatürk Parkı'na geldik. Şu an sesimi QC'nin T7 modelinden duyuyorsunuz. Daha yeni bu parkta bir elektrik scooter incelemesi yapmıştım. Onu izlemek için yukarıdaki i'ye basabilirsiniz. Nispeten sessiz olan bir parkta açık havada yürüyüş yaparken QC'nin T7 modelinden sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Şimdi Apple'ın AirPods modeline doğru geçiş yapalım. Evet, şu an Apple'ın AirPods modeline geçtik. Seste bir iyileştirme oldu mu? Veya ne kadar bir iyileştirme oldu? Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Yani görüşme yaptığım kişiler sesim net bir şekilde geldiğini söylediler T7 modelinden. Bakalım, umarım da T7 modeli beklediğimiz mikrofon performansını gösterir diyelim. Şimdi farklı bir mekana doğru geçiş yapalım. Evet, bir kulaklık için en zor mekanlardan biri olan pazara geldik. Şu an sesimi Apple'ın AirPods modelinden duyuyorsunuz. Etrafta oldukça gürültü var. Şimdi QC'nin T7 modeline geçeceğim ve seste ne gibi bir değişiklik olacak? Yorumlar kısmında belirtin. Şu an sesimi Apple'ın AirPods modelinden duyuyorsunuz. Evet, şu an QC'nin T7 modeline geçiş yaptım. Yine aynı pazardayım, aynı mekanda. Sesimi şu an QC'nin T7 modelinden duyuyorsunuz. Bu kulaklıkta 13 milimetrelik driverlar bulunuyor. Bas konusunda ortalama diyebilirim. Mikrofon konusundaki performansını siz nasıl buldunuz? QC'nin T7'nin kalabalık bir pazardaki mikrofon performansını yorumlar kısmında belirtin. Evet, akşam pazarı olduğu zaman da epey ucuzluklar olabiliyor. Evet, hemen pazardan kaçalım bu şekilde. Şimdi farklı bir mekana doğru geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, bugün değişik bir test yapıyoruz. QC'ye T7 modelini 7 sayısına özel olarak 7 farklı mekanda test ediyoruz ve şu anda gördüğünüz gibi bir arabanın içerisindeyim ve kulaklık testlerini bir ileriki noktaya taşıyalım dedim ve tek olarak QC'nin T7 modelini kulağıma taktım. İki kulaklıkla mikrofon olduğu için ikisini ayrı ayrı olarak kullanabilirsiniz. Şu an sesimi QC'nin T7 modelinin bir tane mikrofonundan duyuyorsunuz, sağ kulaklıktan. Yani isterseniz sol da takabilirsiniz. Aynı performansı alırsınız. Şu an bir araba içerisinde seyahat ediyorum. Arabanın kendi gürültüsü var. Arabada biraz eski model olduğu için bütün gürültüyü alıyor içeri. Yani yeni bir model arabada test etmiyorum. Şimdi Apple'ın AirPods modeline geçeceğim. İstiyorsanız geçmeden şöyle hafif bir müzik açalım. Telife takılabiliriz müzik konusunda. Haberler çıktı. Mutlu akşamlar. Gelişmelerle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Ali Camii'ndeki Evet, şu an haberler çalarken arkada da, yani bir görüşme yapıldığında da sesim size bu şekilde gelecek. Arabada seyahat ettiğiniz zaman T7 modelinin performansı bu şekilde. İstiyorsanız bir de kısalım. Düz yola geldik. Evet, hatta bir de camı açalım şöyle. Evet, gördüğünüz gibi QC'nin T7 modelinin mikrofon performansı bu şekilde. Araba testi de ilginç oldu. Kamerayı pek güzel yerleştiremedim ama artık helal edin. Evet, şimdi Apple'ın AirPods modeline doğru geçiş yapalım. Hızlı bir geçişle Apple'ın AirPods modeline geçiş yaptım. Seste ne gibi bir iyileştirme var? Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Hatta pencereyi de kapatalım. Evet, şu an pencereyi de kapattım. Sesimi Apple'ın AirPods modelinden duyuyorsunuz. Yine aynı arabanın içerisindeyim. İçeriye gürültüyü epey alıyor araba. Yani benim görüştüğüm kişiler çok fazla bir fark olmadığını söylediler. Ben de açıkçası bu kadar iyi beklemiyordum performansını. Bilgisayarın başına geçip dinlemedim. Evet, Apple'ın AirPods modelinden de bir arabada seyahat ettiğiniz zaman bu şekilde bir performans alacaksınız. Bunda da çok hafif bir açalım. Bakalım haberler bitmiş mi? Evet, haberler bitmemiş. Evet, yine ekonomi şaha kalkmış. Herkesin buzdolabı var, herkesin. Çamaşır makinesi de var. Harika bir ekonomi.
Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi farklı bir mekana doğru geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, şu an sesini Apple'ın AirPods modelinden duyuyorsunuz. Arka planda bu duyduğunuz yüksek gürültüde bir klima gürültüsü buradaki hoparlörden bana doğru geliyor. Ve Apple'ın AirPods modeli bu klima gürültüsünden sesini size ne kadar yansıtabiliyor? QC T7 modeliyle karşılaştırmak için bu kısmı çekiyorum. Şimdi T7 modeline geçiş yapalım. Evet, şu an yine aynı gürültüde QC'nin T7 modeline geçiş yaptım ve yüksek gürültülü bir klima bulunan ofis ortamında QC'nin T7 modelinden sesimiz karşı tarafa bu şekilde gidiyor. Açıkçası bu yüksek gürültülü sabit klima sesi gürültü engelleme teknolojisinin en iyi test edildiği ortam diyebilirim. Çünkü gürültü engelleme teknolojileri mesela yolda giderken korna sesi veya bir bağırma seslerini engelleyemiyor, ancak sabit düzeyde gelen bu şekilde sesleri engelleyebiliyor. Yani bu uçak yolculuğu yaptığınız zaman uçağın uğultusunu veya bu şekilde bir klima uğultusunu veya bir otobüste giderken yolun uğultusunu kesmeye yarıyor bu gürültü engelleme teknolojileri. Bu testte de bunu test etmiş olduk. Şimdi burada duyduğunuz sesi açacağım ve bir kafe ortamına geçmiş olacağız. Evet, şimdi de gürültülü bir kafe ortamında QC'ye T7 modeliyle bir görüşme yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Şu an yoğun bir şekilde buradan bir kafe gürültüsü geliyor bana. Evet, şimdi Apple'ın AirPods modeline geçelim. Gürültülü bir kafede Apple'ın AirPods modeli nasıl performans sergiliyormuş hep beraber bakalım. Şu anda Apple'ın AirPods modeline geçtim. Hiçbir şekilde düzenekle oynamadım ve şu anda Apple'ın AirPods modelinden gürültülü bir kafede sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Seste bir iyileştirme oldu mu? Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bu arada bu testi nasıl yaptığımı soran kişiler de oluyordu. Ben iPhone XR telefonundan Mi 9T telefonunu arıyorum. Kulaklıklar iPhone XR'de bağlı ve Mi 9T'nin görüntüleri direkt kaydetme özelliği bulunuyor. Şu an tam olarak şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi Mi 9T telefonunda şu an görüntü kaydediliyor ve Mi 9T'nin mikrofonu iptal gördüğünüz gibi ve görüşme kayıt ediliyor. Yani bu tamamen karşı tarafın sesinin kaydedildiği bir görüşme oluyor. Yani ben yaptığım testlerde en mantıklı olarak bu yöntemi buldum. Evet, şu an kafe ortamını kapattık ve Apple'ın AirPods modelinden kapalı bir mekanda bu şekilde bir mikrofon performansı alacaksınız. Şimdi kapalı bir mekanda QC'nin T7 modeline geçelim ve bu mikrofon performansını bitirelim. Evet arkadaşlar, şu an kapalı ve sessiz bir mekanda QC'nin T7 modeliyle bir görüşme yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Genel olarak 7 farklı mekanda test ettik. Sanki yanımda birisi varmış gibi bir ses tonunda konuştum. Yani sesim çok yüksek de değildi, çok kısık da değildi. Ortalama bir ses yüksekliğinde konuştum. Bundan önceki kayıtların bir kısmını dinledim. T7 modeli beklentimin üzerinde bir performans sergiledi. Sanki biraz robotik gibi sesleri kaydediyor, ancak hani şu an itibariyle 175 TL'ye satıldığı düşünüldüğünde bence görüşme ihtiyacınızı fazlasıyla giderecektir diye düşünüyorum. Çünkü Apple'ın AirPods modeli şu an 900 TL civarında satılıyor. Yani silikonsuz bir model olduğu için de günlük konuşmalarınızı veya günlük kullanım için de oldukça uygun bir model. Size hangi kulaklık modeli uyuyor? Silikonlu mu, silikonsuz mu? O konuyla alakalı bir video yapmıştım. Mutlaka bu videonun bitiminde onu da izlemenizi tavsiye ederim. QC T5 modelini satın alma linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Her bütçe ve kullanım amacına uygun olarak özenle seçtiğim kulaklıkların listesini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. İndirimleri, fırsatları ve kuponları paylaştım. Telegram kanalıma da buradan katılabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.